meşgul olmayan zihin, tembel zihin şeytanın çalışma odası derler. Duydunuz mu? Şeytan ne yapar zihinde? Kağıt kürek işi yapmaz herhalde. Endişe ve vesvese üretir derler içeride. Hiçbir şey yapmadan diyelim işte insan o yüzden karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı diyoruz ya. Her şey yolunda giderken lan bir dakika falan soldan bir şeyler geliyor böyle. Durup dururken evdeki barktaki konu komşudaki insana arıza çıkarıyorsun. Bunun bir sebebi var. Senin dediğine benzer şekilde bizim burada bir takım görevlerimiz var. Hepimiz asker gibi aynı göreve sahip değiliz ama bakın bakalım yakın zamanda bir başka insana yardımımız dokundu mu? Birinin derdine deva olduk mu? Birine selam verdik, hal hatır sorduk mu, değil mi? Şu toplumdaki görevlerimizi güzel yapıyor muyuz? Enerjimizi ne kadar dağıtıyoruz? Yoksa hep yarının anksiyetesini gidermek için para biriktirmekle, yarın tatil yapacağım diye deli gibi çalışmakla, işte aman ihtiyarlamayayım diye kendimizi bilmem ne sıvalarla, boyalarla diri tutmakla mı neyle uğraşıyoruz ya? Ona bir bakalım. Çünkü o enerjinin arta kalan kısmı içeride çok kötü patlayacak. Bu arada arkadaşlar endişe hep böyle kötü bir şeymiş gibi duyuluyor ya, bir şey daha hatırlatayım. Mesela normal endişeler var. Sizde de vardır onlar. Olması çok iyi. Mesela birincisi evrimsel endişeler diyelim bunlara. Yani atalardan gelen bizde muhakkak olması gereken. Güvende miyim endişesi? Seni yurt dışına giderken strese sokan şeylerden biri o. Güvende miyim? Şunu yaparsam güvende olacak mıyım? Şimdi şu anda bulunduğumuz noktada güvensiz olmak bizim hiçbir işlev göremememize neden olur. Bir kere güvenlik önemli. Ama gideceğimiz bir yerde, hamle yapacağımız, niyet edeceğimiz, yola çıkacağımız bir yerde başımıza kötü bir şey geleceği endişesi, dikkat edin, var olmayan bir kuruntudur. Ve bu kuruntuyu beyin olmuş gibi algılar. Daha belki bölümümüzde geleceği hatırlamak diye bir şey konuşmuştuk, hatırladınız mı? Kötü bir şey olacak duygusunu şimdi yaşarsan kötü bir şey oluyor. Neyi çağırıyorsan o geliyor. Dolayısıyla zihni esas yönetmemiz gereken şey, şimdi burada güvenlik lazım. Ama ileride güvensiz olacak diye yerimizden kalkamıyorsak bu bizde ciddi anksiyete tetikleyecek. İki, her insan yaptığı işte bulunduğu ortamda neyse orada yeterli olduğunu fark etmek istiyor. Bu hissi yaşamak istiyor. Yetersizlik ve yetmezlik hissi. Hiçbiriniz yabancı değilsiniz. Okulda hepiniz bunu yaşadınız. Okulda 10 küsür derste yeterli olmak mümkün değildi. Hatırladınız mı? Niye okul hep iğrenç kalıyor akılda genelde? İlla ki bir ders zayıf kardeşim ya. İlla ki yani 5 tane iyi var, kimse ona bakmıyor. Kötü derse herkes kilitleniyor. Orada bir yetmezlik hissi ve bu bizi ciddi anksiyete sokuyor. Arkadaşlar şu anki parametrelere göre yüksek öğretim öncesi yani ilk ve ortaokul ve lise öğrencileri, özellikle lise öğrencilerinin anksiyete düzeyi orta çağda akıl hastanesine kapatılan insanlardan daha yüksek. Çok ciddi bir anksiyete sorunu yaşıyoruz ve boş yere. Esas temel endişelerden biri. Kabul görüyor muyum? Mesela ben insan olarak kale alınıyor muyum? Benim varlığımın bir anlamı var mı? Birisi beni görüyor mu aslında? Etrafınızdaki insanların anksiyetesini yatıştırmak, gerginliğini yatıştırmak için yapacağınız çok kolay bir şeyi gösteriyor bu. Bir gidip deyin ki iyi ki varsın ya. İyi ki varsın be. Sen olduğun için burası çok daha iyi. Bir deyin bak insanlar nasıl bir anda böyle gevşeyi veriyorlar. Siz böyle bir şey duyunca nasıl olur? Biri gelip dese ki iyi ki varsın. Değil mi? İyi ki varım. Hayatınızda en az bunu diyecek birisi varsa anksiyete yüzü görmeyebilirsiniz. Gerginlik size uğramayabilir. Ve bir şey daha var. Özellikle hanımlar iyi bilecek bunu. Belli bir yaştan sonra iyice belli oluyor. Kontrol bende mi? Kontrol. Hayatın kontrolü arkadaşlar, böyle kontrol freak derler ya, onun gibi bir şey kastetmiyorum. Hayatınızı yaşıyorsunuz da gerçekten direksiyonda ben mi varım? Kafama göre gidiyorum ama gidebiliyor muyum gerçekten? Ben etki verebiliyor muyum? Hayat bana karşılık verebiliyor mu? Bakın bunların hepsi çok temel, çok doğru endişeler. Ama bunların raydan çıkmış hallerine tekrar altını çizeyim. Şu anda olduğunuz halde bunlar haklı ama muhayyel bir durumda. Yani şunu yaparsam sonucunda güvensiz olurum, kontrolü kaybederim, işte efendim yetersiz olurum, insanlar beni görmez, rezil olurum diye düşünmeye başladığınızda hilaf-ı hakikat, yani gerçekle uyumlu olmayan bir vesvesenin içine düşmüş oluyoruz. Yönetmemiz gereken yer neresi? Hissettiğim bu endişe şu anla mı ilgili yoksa henüz olmamış bir şey? Olmamış bir şeyle ilgiliyse o arkadaşlar yönetilebilir bir şey. O muhtemelen hiç olmayacak. Anlattım ya daha önce. Daha önceki programlarda olanlar bilirler. Beni konuşmaya çıktığımda böyle sizin gibi bir grubun karşısında öleceğimi zannediyordum. Panik atak geçiriyordum yeminle. Niye? Beyin diyor ki sen kim, konuşmak kim? Çık otur. Arkadan böyle bıtıdı konuşan biri var. Sonra baktı ki boş işmiş. Çünkü çıkıp her konuştuğumda 5 dakika sonra diyordum Allah'ım ben bunun için doğmuşum.
Ama 5 dakika öncesi ölecekmiş gibi geliyor. Yalan olan hangisi? 5 dakika önceki. İçeride konuşan bıdı bıdı, hani o şeytani dedikleri tuhaf bir hissiyat. Gerçek olanı bu. İyi ki geldiniz, iyi ki burada sohbet ediyoruz. Eğer o korkuya teslim olup evde konfor alanında kalsaydım halimiz haraftı. Adım Esra. Hocam 40'lı yaşlardaki çoğu insanın yaptığı gibi ben de kendimi bulma... Sen oldun mu o kadar ya? Ben de kendimi arama yolundayım. 44 yaşındayım. Aa, bir alkış. Bu arada çok simetrik yaş, güzeldir. Dört dörtlük. 44. Yeni girdim. Harika. İnşallah güzel Hayırlı geçer. olsun. Endişeyle kaygıyı anlattınız. Ben kuruntuya gelmişken endişelendiğimizi ya da kuruntu yaptığımızın arasındaki farkı sormak istiyorum. Yani Kuruntu endişeli endişeyi miyiz yaratan, gerçekten? kuruntu endişeyi yaratan düşüncenin adı. Yani mesela bir şey olacak. Ne biliyorsun? Bilmiyorum, olacak. Ve bu olacak korkusu insanda işte endişe dediğimiz reaksiyonu yaratıyor. Ne yapıyor? Şimdi daha evvel beynin katlarını falan konuştuğumuz biraz bazıları hocam ne yaptın bu da televizyonda anlatılır mı dediği program vardı. Onu anlatmamızın amacı şuydu. Beynin üst katları yani bilinçli kısım şimdi sohbet muhabbet etmemizi sağlıyor. Buradan haberdar ve bilinçli farkındalığa sahip. Ama hemen alt kattan itibaren diğer 4-5 kat var aşağıda. Bunların dışarıda ne olduğundan hiç haberi yok arkadaşlar. Dışarıyı sadece en üst kat biliyor. Ve dışarıdan aldığı veriyi aşağı raporlayan da bu üstteki arkadaş. Diyor ki şu anda kötü bir şey oluyor. Sinan Canan'la Açık Beyin'de mikrofonu elime verdiler. Bilmiyorum konuşabilecek miyiz? O yüzden sen diyor hafiften bir stres gönder. Bak şimdi senden kan alayım. Yavaş yavaş adrenalin yükselmiştir, avuçların terliyordur, kasların normalden gergindir. Niye? Aşağı taraf seni aslan kovalıyor zannediyor. Ya da en azından aslan kovalayabilir bir koruluğa girmiş gibisin şu anda. Halbuki biz biraz muhabbet edince ne olacak? Oksitosin hormonu gelecek. Diyecek ki lan adamdan da bir zarar gelmiyor. Burası da eş dostmuş zaten. Kaptır gitsin şu anda 5 milyon kişi izliyormuş ne olacak falan filan. Değil mi? İzliyorsunuzdur herhalde inşallah. Yani. Yavaş yavaş buna alışana kadar o anksiyete normal ve bu üst katın alt katlarda dünyadan habersiz olan arkadaşlara verdiği raporla ilgiliyse eğer ben ne yapabilirim? Raporu değiştirebilirim. Nasıl yapacağım bunu? Zannettiğim gibi değil ortam. Kendi hikayenizi yeniden yazarak. Mesela bir yöntem söyleyeyim. Bir konuda gerginsiniz. Ben bunu konuşma işlerinde konuşmuştum. Denemiştim. Konuşmada bir şey olacak diye korkuyorsun. Rezil olacağım, yanlış söyleyeceğim, işte bir şey diyecekler falan. Geriliyorsun ya. Sosyal anksiyete çok kişide var. Şöyle bir şey deneyin. Çıkmadan önce 2 dakika kendinize zaman ayırın tek başınıza ve bir köşeye çekilip çok güzel bir sohbetin sonrasını hayal edin. Çok güzel anlattığınız derdinizi. Herkes çok beğendi. İşte böyle burada olduğu gibi ponçikleştiniz. Herkes ay iyi ki varsın dedi. O anı kafanızda 2 dakika canlandırınca bütün hikaye değişiyor. Aşağıda aslan kovalayan sistem susuyor. Diyor ki oh hadi çıkalım. Bu sefer ne başlıyor? Heyecan ve iyi stres. İyi stres denen bir şey var. Hadi sahneye çıkalım. Hadi şunu da deneyelim. Hadi şu icadı da yapalım. O iyi stres denen şeyi tetiklemek işte biraz bizim elimizde oluyor. Kuruntuyu bırak, hakikate bak. Yeni de slogan bulduk bu arada. Bir sorun daha var. Hiç alkış almadı ama ya. Tamam. Bence güzel. Bir soru daha var, buyurun. Her şey yolundayken içimizin sıkılması beynimizin bize attığı bir bildirim midir? Tam bu. Ha, süper. Tam bu konuştuğumuz. Bak çok güzel. Gerçekten bir bildirim. Telefonda bildirim gelince ne yapıyoruz? Hadi bakalım niyet ettim Allah rızası için uyumaya. Değil mi? Telefon ne derse yapıyorsun. Ama sistem de bildirim atıyor. Diyor ki bak içimizde bir sıkıntı var diyor. Bana bir bak diyor ama biz genelde ne yapıyoruz? Sadece sıkıntıya bakıp onun bize ne dediğini ya da dediğinin karşılığında ne yapmamız gerektiğini çok düşünmüyoruz. Sadece içim sıkılıyor. Ne yapayım? Ortamlara akayım. Televizyonu açıp biraz kendimi uyuşturayım. İşte bir şeyler oynayayım. Sosyal medyada gezineyim. Bunlarla biraz bu ağrımı keseyim ki bu uyarı gitsin. Halbuki bildirim demek alarm demek. Bir şeylerle ilgili bir şeyi düzeltmeni istiyor sistem senden ama onda bir formülü yok ki. Dinleyeceksin ve harekete geçeceksin. Hangi hareketlilik, hangi davranış senin anksiyeteni azaltıyor? Oh iyi ki yaptın diyorsa harika. Mesela biraz önceki örneği alalım. Sosyal anksiyeteniz var. İnsanların karşısına çıkmaya çekiniyorsunuz. O endişeyi yaşamamak için gidip eve oturursanız ne olur? Hiç gerginlik yaşamazsınız, problem yok. Ama soldan bu sefer şey gelmeye başlar. Ya olursa,
Ya birilerinin karşısına çıkmak zorunda kalırsam? Şimdi kaçtım ama ya gene olursa? Ya da nedir alternatifi? Abi korkuyor olabiliriz de ne olabilir Allah aşkına en kötü ya? Çıkalım konuşalım hadi. İnsanlara güveniyorum ben. At kendini, bak anksiyete nasıl gidiyor. Kuruntu yerine gerçek yaşam diye aslında bunu kastediyoruz biraz. Ve tabii ki bu devirde arkadaşlar gittikçe de artıyor, endişe olduğu yerde durmuyor. Bir de dijital dünyamızı unutmayın. Devamlı yeni teknolojiler, yeni bildirimler, yeni cihazlar, işte yapay zekada her hafta bir devrim oluyor herhalde, bilmiyorum neler oluyor. Ben hakikaten takip etmek için ciddi mesai harcıyorum. Ve şu anda öğrencilere bir de bu eklendi. Yarın ben mezun olacağım da yapacağımız iş duracak mı falan gibi. Arkadaşlar bu endişelerin hepsinin haklı bir gerekçesi var. En önemli gerekçesi şu. Herkes endişeli olduğu için biz de endişeleniyoruz. Dünya endişeli, bizim de endişeli olmamız doğal. Fakat bu endişenin içinde sıkışıp kalmamız doğal değil. O yüzden burada bunu konuşuyoruz ve diyoruz ki hepsini tanımlayıp ortaya net bir şekilde koyduktan sonra basit aksiyonlar alarak çözmek mümkün. Bu arada bir konunun altını çizeyim. Konu dağılınca genellikle unutulabiliyor. Bozukluk söz konusuysa, yani anksiyete bozukluğu dediğimiz teşhisli durum varsa uzman yardım olmadan çözemezsiniz. İlla ki o konuda uzman bir psikolog ya da psikiyatristten destek almanız lazım. Bu çünkü kaçınılmaz. Ama bu günlük gerginlikler ve endişeleri konuşuyoruz. Onlar da birbirine karışmasın. Tabiatta mesela tok aslanı git vallahi kulağına parmağını sok, kulağını sallar. Öyle hiçbir şey yapmazsan. Denemeyin tabii de. Yani sakindir tabiattaki hayvanlar. Belgeselde bize hep böyle avlanma sırasında açken, kızgınken ya da kur davranışı işte çiftleşme için eşe kendini beğendirirken falan gösteriyorlar. Halbuki tabiat çok sakin bir yer. İşte atalarımızı da düşünün. Sanıyor musunuz ki devamlı mızrak elde höy höy höy, devamlı kaplandan kaçıyor. Öyle bir şey yok. Çoğu zaman yapacak hiçbir şey yok. Cep telefonunda baloncuk patlatamıyor. Açıp televizyonu saatlerce dizinin 5 sezonunu bir gecede izleyemiyor. Böyle bir şey yok. Günlük iaşesini sağladı. Sağlığı yerinde, sıkıntı yok. Akşam mağarada, ağaç kovuğunda, çayırda neyse. Ne yapacak bu? Kaldık mı öyle? Yapacak hiçbir şey yok. Çocuğun okulunda mı endişelensin? Yok. Kredi kartı. Ne yapacağız? Yok. Maaş yatacak mı acaba bu ay? Ulan enflasyon bilmem ne. Var mı böyle bir şey? Bunların hiçbiri de yok. Ne yapacak? Yıldızlara bakacak. Çevresine bakacak. Sonra onlara bakana bakacak. Kendine bakacak. İçinde derinleşecek. Niye? Yunanlılar sırf beyaz entari giydiği için mi o kadar felsefe yaptılar sanıyorsunuz? Binlerce yıldır bu büyük düşünürler nereden geliyor? Şimdi bu cep telefonunun bilmem ne olduğu dönemde göreyim bakayım kaç tane filozof çıkacak. Bu kadar meşguliyette olmaz. İnsanın esas zihinsel mesaisi içe dönüp de keşfe yönlendirilirse muhteşem bir şey oluyor. Ama biz bugün hiç başımıza gelmeyecek şeylere, hiç ilgilenmediğimiz haberlere, hiç bizim işimiz olmayan meselelere o kadar çok mesai veriyoruz ki hayat su gibi geçiyor. Sonra diyoruz ki baba ne oldu? Tam coşacaktık geldik 75 yaşına yerimden kalkamıyorum şu anda mesela. Dolayısıyla şimdi şu anda burada o bahsettiğin kuruntuların dışında gerçekten ne var hayatta? Gerçek derdimiz ne? Biraz ona bakmak faydalı. Buyurunuz. Merhaba hocam, ben Gürsel. Gürsel tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Endişe ile sezgi arasındaki farkı Güzel. sormak istiyorum ben. Harika. Buna bir program yapmıştık. Galiba tekrar özellikle bu yapay zeka hikayesinden dolayı bir program daha yapmamız gerekecek. Bilgisayarlara kodlayamadığımız bir özelliğimiz bu sezgi dediğimiz şey. Şöyle bir özet yapayım. Kaygı ya da endişe sezginin araçlarından birisidir. Sezgi nasıl çalışır? Bir şey olacağını hissedersiniz. Aklen niye öyle sezdiğinizi anlatamazsınız. Çünkü akli bir şey değildir. Ve bu his size duygusal olarak gelir. Ya olumlu bir duygu ya da olumsuz bir duygu olarak gelir. Siz mesela kötü bir şey olabilir endişesi hissettiğinizde bu endişe bir pusula gibi sizin davranışınızı sakınıcı bir tarafa yönlendirir. Bu mesela pilotlarda vesaire çok gördüğümüz, bu konuda çok kitaplar falan da yazılmış bir konu. Usta bir pilot mesela bütün ölçümler, kadranlar, kule her şey mükemmelken diyor ki bir terslik var. Bir terslik var diyor, uçağı kaldırmıyor ya da kalkmış uçağı hemen acil indiriyor. Diyorlar abi ne oldu? En sonunda bir bakıyorlar uçağın bir yerinde bir arıza varmış, kimse fark etmemiş, adam bir şekilde onu hissetmiş. Nasıl yansıdı bu? Endişe şeklinde. Dolayısıyla bu endişe usta olduğumuz bir şeyde bize pusula olabiliyor. Ya da mesela herkesin yapma dediği bir şey var, önünde bir seçenek. Ama senin içinden bir şey çok istiyor.
Benim bunu yapmam lazım diyor. Yani kim ne derse desin inanıyorum ve yapacağım diyenler genellikle tarih yazıyor ya. Bu da mesela o olumlu hissiyat, o işte sezginin bir başka aracı oluyor. Dolayısıyla işte burada endişe, boş, kuruntudan ibaret bir konudan mı geliyor? Yoksa gerçekten yaşamsal, deneyime bağlı ve sizin dünya görgünüzle uyumlu bir yerden haber mi veriyor? Bunu ayırmak çok önemli. Şöyle bir, hani biyoloji pek sayıyla çalışmaz ama 35'lerini geçmiş hemen herkes de hayatında belli bir şeyle de uzun süre ilgilenmişse böyle bir sezgi ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş bilgeleşme yolu bu. Ve bir işte çok bilgeleşmiş birisi bir konuyu yapmayalım diyorsa onu dinleyin. Mesela genellikle büyükler öyledir ya, bazı gıcıklığından hayır yapma der, aman olur mu öyle. Bazı der ki çocuğum bu senin için çok hayırlı olmayabilir. Detay da vermez bak onlar genelde. Yani sen bilirsin. Benim bu taraftan onları dinlemekte fayda var. Bunu en çok eskiden şeyde görürdük. Genç hanımefendi ya da beyefendi birine gönlünü kaptırıyor. Ondan sonra işte aileyle de tanıştırıyor. Apar topar biz diyor bir hayat kuracağız, evleneceğiz, hatta kaçacağız, maçacağız, bir şeyler oluyor. Büyüklerden bazısı diyor ki siz uygun değilsiniz. Yapma. O da diyor ki bunlar eski kafalı. Sonra gidiyorlar bir şekilde işler bozuluyor, geri dönüyorlar süklüm püklüm. Nine haklıymışsın. Nine ne diyor? Demiştim ben size mi? Hayırlısı olsun. Çünkü o bilgelik şunu da biliyor. Bu hatayı yapacak ve ondan öğrenecek aynı zamanda. Dolayısıyla ben demiştim diyen de çok bilgi olmadığını anlayın hemen ha. Tamam mı? O da ben demiştim demez bilgeler. Bilgeler sonucunu hatasıyla beraber öngörebilen ve sezgilerini bunlarla beraber kullanabilen insanlar. İşte endişeyi, neşeyi, sevinci, umudu sezgi olarak kullanabilenin bu dünyada karşısında hiçbir şey duramaz. Buyurunuz efendim. Selamlar hocam. Merhaba, hoş geldin. Yalova'dan Emlakçı Abdurrahman ben. Yalova, hoş geldin. Hoş Eyvallah. buldum, teşekkür ederim. Hocam az önce hani tek kalmakla ilgili konuştuk ya, mağarada kalmak. Benim aslında böyle bazen kendimi hani değersiz görüyor insan, bazen kendini değersiz görüyor. Bu anlarda kendime yapmış olduğum bir şey var. Kendi kendime keşfettiğim bir şey. Hocam ben gözlerimi kapatıyorum. Aslında arkadaşlardan da istesem olabilir. Hatta ekrandaki arkadaşlardan da gözlerini kapatmalarını istesem çok iyi olur. Dur ne Ekrandaki yapıyoruz? Kapatın gözlerinizi. Gözlerinizi kapatın. Şu Vallahi an cüzdanlar sağlam, bir şey olmayacak. hocam hepimizin sahip olmak istediği şeyler var ya. Kimisi altın, kimisi para, kimisi villa, ev, araba neyse. Şu an hissedin gözleriniz kapalı bir şekilde. Şu anda kapatın. Buyurun efendim. Hissedin şu anda her şeye sahipsiniz. Uçak mı istiyorsunuz, Amerika'ya mı gidiyorsunuz? Her yer sizin. Ve de bankalar yok. sizin. Her şey sizin, her şey. Şu andan itibaren dünyada teksiniz. Hiçbir insan yok. Bir anlamı kaldı mı? Bir an sonra ne yapacaksınız değil mi? Bu soruyu çok severim. Bir an sonra ne yapacaksınız? Asıl Ben değerli bunu- olan biziz işte. Ben bunu Sahip oğluma olduklarımız yapmıştım. değil Oğlum sürekli para kazanma peşindeydi. Dedim ki sana 1 trilyon dolar versem ne yapacaksın? Çocuk o anda parayla yapacağı hiçbir şey olmadığını fark etti ve bütün hayalleri yıkıldı. Arkadaşlar para da, kaynak da, sağlık da hepsi yaşayacak bir şey varsa onun için lazım. O yüzden var olan hali korumak için endişelenip bu dünyadan endişeli bir titrek yürekle gitmektense hakikaten cesaret edip şu hayatta yapılmayanı yapma noktasında bir niyet koymak iyidir. Hep var olacak endişe. Çünkü evrimsel olarak çok önemli bir donanım. Yönetenlerin elinde müthiş bir pusula olacak, yönetmeyi bilenlerin elinde. Bütün programda biraz dağınık konuştuk ama bir durmak, bedeninizi izlemek, zihninizi bu konuda alternatif senaryolar konusunda eğitebilmek ve hemen ama hemen bir aksiyona geçmek. Bu konuda bir şey yapmak anksiyetenin, gerginliğin, kaygının, endişenin en büyük ilacı. Endişenin bir pusula olduğunu unutmayalım. Zira ona teslim olduğunuz takdirde pusulaya köle olmuş birisi gezgin ya da kaşif olamaz biliyorsunuz. Pusulayı bir araç olarak kullanmak lazım. En güzel sözlerden birinde tabii ki felsefeci Kierkegaard söylemiş. Demiş ki kaygı özgürlüğün baş dönmesidir. İnsan özgür olduğu için kaygı duyar. Özgür olmayan kaygı duymazdı. O yüzden içinizde bir kaygı varsa bunu özgürlüğün garantisi olarak bilelim. Ve modern dünyada en fazla gerginlik ve kaygı unsuru olan bir konuyla önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Şimdilik size Allah'a ısmarladık diyeceğiz efendim. Yapay zeka ile yaşamak konusunda daha önce çok program yaptık ama öyle şeyler oluyor ki, öyle fikirler çıkıyor ki ortaya bu konuyu bir daha ele almak gerekecek. Haftaya endişesiz ve güzel bir şekilde yapay zeka ile yaşamak diyeceğiz ve inşallah tekrar buluşana kadar hoşça kalın.